İstanbul'un büyüleyici silüetinde yükselen Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun görkemli geçmişinin en önemli simgelerinden biridir. Bu ihtişamlı yapının içinde yer alan harem ise sadece sarayın fiziki değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal yapısını yansıtan bir dünyadır. Topkapı Sarayı'nda adım atan herkesin fark etmediği bu kapalı dünyada padişahların eşleri, cariyeler ve önemli devlet adamlarının hayatları birbirine karışır. Harem sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü ve içindeki sırları taşıyan bir mekanıdır. Harem kelime olarak yasaklanmış ya da özel anlamına gelir. Ancak Osmanlı'da harem padişahın özel hayatının yaşandığı sadece seçkin insanlara ait bir alan olarak işlev görmüştür. Haremdeki yaşam sarayın diğer bölümlerinden tamamen ayrıdır. Bu alan padişahın aile üyelerinin ve cariyelerinin yaşadığı devlet işlerinden uzak, ancak aynı zamanda devletin en derin sırlarının saklandığı yerdir. Haremin kapalı dünyasında zaman zaman dramlar, entrikalar ve ihanetler yaşanırken bir yandan da devletin yönetimine etki edecek olaylar gelişirdi. Haremdeki kadınlar genellikle köle olarak saraya alınan ve sonra padişaha yakın olma şansı bulacak cariyelerden oluşurdu. Birçok cariye saraya ilk kez alındığında sadece genç yaşta, hatta çocuk yaşta olurlardı. Ancak bu kadınların yaşamını tamamen eğitim, kültür, zeka ve güzellik üzerine şekillendirilirdi. Haremdeki kadınların çoğu dönemin en yetkili şairleri, sanatçıları ya da politikacılarından biri olma hayal ederlerdi. Bazen padişahın gözdesi olabilmek için en güzel ve en zeki kadınlar arasında sert bir rekabet yaşanırdı. Bu rekabet bazen sarayın içinde gizli bir savaş halini alır, politik ilişkilerde bu çekişmelerin bir parçası olurdu. Bir cariye padişahın gözdesi olabilmesi için sadece onun gönlünü kazanmakla kalmaz, aynı zamanda devletin yöneticilerinden biri olma yolunda büyük adımlar atardı. Harem yalnızca padişahın eşi ve cariyelerinin yaşadığı bir yer değildi. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yönetim mekanizmalarının da önemli bir parçasıydı. Haremdeki kadınlar sadece padişahın ilgisini kazanmak için değil, aynı zamanda önemli devlet adamları ve sadrazamlarla da ilişkiler kurarak iktidar üzerinde etki sağlamaya çalışırlardı. Padişahın annesi, yani Valide Sultan, haremin en güçlü kadınıydı. Valide Sultan padişahın kararlarını etkileyebilir, hatta bazen devletin iç ilişkisine de yön verebilirdi. Birçok padişah annesinin veya eşlerinin desteğiyle tahta çıkmış, sarayda ve dışarıda büyük bir güç kazanmışlardır. Topkapı Sarayı'nın harem bölgesi, zarafetin ve görkemin zirveye çıktığı bir yerdir. Haremdeki odalar Osmanlı İmparatorluğu'nun lüksünü ve ihtişamını yansıtır. Altın süslemeler, değerli taşlarla işlenmiş mobilyalar, ipek halılar ve el yapımı duvar resimleri. Burada yaşayanların sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal olarak da en üst düzeyde olduklarını simgeliyordu. Birçok harem odası padişahın eşlerine özel olarak yapılmış ve her biri kendi karakterine uygun şekilde dekore edilmiştir. Harem, zarif bir sanat galerisi gibi görkemli bir iç mekana çevrilidir. Her bir oda hem bir yaşam alanı hem de bir kültürel zenginlik olarak tasarlanmıştır. Haremin kapalı dünyasında neler yaşandığını tam olarak bilmemiz mümkün değil. Ancak günümüzde Topkapı Sarayı'nda yapılan kazılar ve araştırmalar o dönemin
yaşamını biraz daha gün yüzüne çıkartıyor. Haremde yaşayan kadınlar sadece padişahların gözdesi olmakla kalmaz, aynı zamanda Osmanlı'nın tarihini şekillendiren önemli figürler haline gelmişlerdir. Her biri kendi yaşamını sürerken tarih boyunca önemli değişimlerin parçası olmuşlardır. Harem hala Topkapı Sarayı'nda en çok merak edilen bölümlerden biridir. Burada yaşayan kadınların, padişahların ve sarayın önemli isimlerinin yaşamları hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyenler için haremin duvarlarında hala hatıralar, izler ve bilinmeyen sırlar kalmıştır.